Merhaba herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen tüm değerli takipçilerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Aramıza bugün ilk kez katılan herkese de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Umarım bu falda alacağınız mesajlar size ışık olur ve gönlünüze dokunur diyoruz. Hazırsanız enerjilerimizi sevgiyle birleştirelim ve fincanımızın bizlere neler anlattığını birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan başlayayım arkadaşlar. Fincanın dip kısmına baktığımda beni ilk karşılayan figür kocaman bir balık. Hatta adeta bir balina andırdı bana. Bu görüntü sıradan bir sembol değil arkadaşlar. Balık bereketi, kısmeti, bolluğu, maddi ve manevi güzel gelişmeleri temsil ediyor. Üstelik bu kadar büyük görünmesi gelecek olan kısmetinde küçük değil oldukça güçlü ve etkili olacağını söylüyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir fırsat olabilir, önemli bir haber olabilir ya da sizi rahatlatacak bir gelişme çok yakında diyebiliriz buna. Şimdi aynı zamanda fincan içine çok net bir arkadaşlar hilal ay doğmuş, bembeyaz. Yeni başlangıçların, umutların ve temiz niyetlerin sembolüdür aynı zamanda. Fincanda bu kadar parlak ve beyaz ay görünmesi üzerinizde açılan temiz bir kapıyı, sıkıntıların ardından doğacak ferahlığı ve dualarınızın karşılık bulmaya başladığını işaret eder. Balinanın güçlü enerjisiyle ayı birleştirdiğimde bereketli, hayırlı bir dönemin kapıda olduğunu söylüyor bana. Özellikle beklediğiniz dilek, iş, para veya özel hayatla ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Fincanın dibi oldukça güçlü ve temiz, umut veren bir enerji var burada arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Gördünüz mü? Burada çok belirgin ve oldukça açık bir yol görüyorum. Yolun temiz, önümüzdeki engellerin kalkacağı ve beklediğimiz bir gelişmenin rahatlıkla önümüze geleceğini gösteriyor. Bir seyahati, önemli bir görüşmeyi ya da uzaktan gelecek bir haberi de simgeliyor olabilir bize. Fincanın üst kısmından bakın şuradan bir süliyet, kişi bulunduğunuz çevreden değil başka bir şehirden, dışarıdan geliyor çünkü fincanın ağız kısmında. Başka bir ülkeden ya da uzun zamandır sizden uzak kalmış biri olabilir arkadaşlar. Size doğru ilerliyor olması bu kişinin hayatınıza yeniden dahil olacağını, bir haber, buluşma ya da önemli bir konuşma ile karşınıza çıkacağını gösteriyor bana. Açık yolun üzerinde çünkü bu kişi. Bu gelişin önünde ciddi bir engel olmadığını anlatıyor. Beklenen bir kavuşma, yüz yüze yapılacak bir görüşme ya da uzaktan gelecek sevindirici bir haber diyoruz buna. Oldukça yakın arkadaşlar. Şimdi burada balığın kuyruğunda, kuyruk kısmında sanki bir kişi var burada. Kuyruğuna tutunmuş gibi ya da kuyruğunun ucunda yüzen bir figür bu. Eline geçecek büyük bir fırsatı bırakmak istemeyen, kısmetine sıkı sıkı sarılan ya da
elde ettiği başarıyı korumaya çalışan bir isim geliyor. Aynı zamanda sabırla verdiği emeğin karşılığını almaya başlayan güçlü bir enerji de hissettim. Şimdi bu kişinin hemen önünde bakın şurada bir kalbimiz de mevcut arkadaşlar. Çok da net aydınlığın içinde çıkmış. İşten yapılacak bir konuşma diyelim buna. Gönül bağı, güçlenecek bir ilişki ya da beklenen bir barışma gündeme gelebilir. Eğer hayatınızda biri varsa aranızdaki bağın kuvvetlenmesi diyebilirim. Bekarsanız da kalbinizi heyecanlandıracak yeni bir tanışma ihtimali öne çıkıyor burada. Balık kısmet ve bereketi, kalp ise sevgi ve duygusal mutluluğu temsil ediyor. Bu iki sembolün birlikte olması hem maddi hem de manevi anlamda yüzünüzü güldürecek güzel gelişmelerin aynı döneme denk gelebileceğini söyleyebiliriz burada arkadaşlar. Şimdi burada bir çaydanlık ve hemen üzerinde çok büyük bir T harfi var arkadaşlar. Şimdi çaydanlık misafirliği, sıcak sohbetleri, aile içinde yapılacak önemli görüşmeleri ve bir araya gelmeyi simgeler. Yakın zamanda ev ortamında ya da samimi bir mekanda yapılacak bir buluşma, uzun zamandır konuşulamayan konuların tatlıya bağlanmasına vesile olabilir. Hemen üzerindeki T harfi ise T ile başlayan bir kişi işaret edebileceği gibi önemli bir yerin, olayın baş harfi de olabilir. Yani T harfinin bu kadar net ve büyük olması bu kişinin ya da bu harfle bağlantılı gelişmenin falın en dikkat çekici mesajlarından biri gibi duruyor çünkü. Büyük bir T bu. Bir kişiyle yapılacak önemli bir görüşmeye, sıcak bir buluşmaya ya da sevindirici bir habere işaret ediyor. Bu konuşmanın ardından içinizi rahatlatacak ve sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda şurada bir satranç taşlarının kalesini andıran bir figür daha dikkatimi çekti. Sağlam duruşu, güçlü bir karakteri, korunmayı ve doğru zamanda yapılacak stratejik hamleleri simgeliyor. Hayatınızda güçlü bir destek alacağınızı da önemli bir konuda sağlam adımlarla ilerleyeceğinizi de gösteriyor arkadaşlar. Acele etmek yerine planlı hareket etmenin size büyük kazanç sağlayacağını söyleyebilirim. Ve aynı zamanda şurada 2 tane göz belirmiş. Bakın şurada. Patlak göz deriz ya, böyle iri göz yani. Çevrenizde sizi takip eden, yaptıklarınızı izleyen ya da sizinle ilgili merak içinde olan kişilere işarettir bu 2 göz. Nazar ve göz önünde olmaya da dikkat çeker. Bu yüzden enerjinizi korumanız ve her planınızı kimseyle paylaşmamanızı tavsiye ediyorum. Bu 2 gözün hemen üzerinde ise çok belirgin bir V harfi var arkadaşlar. Bakın şurada. Dediğimiz gibi harflerde kişi, bir yer ismi olabilir. Öyle önemli bir gelişmenin baş harfini simgeliyor olabilir. Bu sembolle bağlantılı haberin ya da kişinin yakın zamanda gündemimize geleceğinizi gösteriyor. Bu kişiyle karşı karşıya bir konuşma sağlayabilirsiniz. Burada silik de olsa bir kalabalık var arkadaşlar. Yani fincanın bu kısmında. Şimdi bu kalabalığın içinde 2 kişi çok net, belirgin. Diğer 2 kişi ise
daha silik, daha geri planda. Hayatınızda etkili olacak iki kişinin öne çıkacağını, diğer kişilerin ise bu sürecin içinde olsa da ikinci planda kalacağını gösteriyor. Bakın şöyle. Aynı zamanda oldukça büyük bir M harfi de belirmiş. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Bu adı soyadı ve burada önemli bir yer ismiyle bağlantılı kişiyi işaret ediyor olabilir. Bu harfin bu kadar büyük çıkması falın önemli mesajlarından birinin M harfiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Şimdi burada dikkatimi çeken bu kalabalığın yolun sonuna ulaşmış olması arkadaşlar, bakın. Sanki bir kapının önündeler ve o kapıyı çalıyorlar. Bu uzun süredir beklenen bir sonucun artık alınacağını, yeni bir kapının açılacağını ve bekleyişin sona ereceğini işaret ediyor. Üstelik o kapılarda oldukça aydınlık arkadaşlar, bakın. Yani burada bir kapı çalıyorlar ve o kapılarda oldukça aydınlık görünüyor. Bu açılacak kapının hayırlı olacağını, ferahlık, mutluluk ve güzel haberler getireceğini hissediyorum. Özellikle iş, eğitim, aile ya da özel hayatla ilgili yeni bir başlangıcın yapılacak ya da yapacak olanlar için oldukça umut veren bir sembol olarak öne çıkmış arkadaşlar. Fincanımız çok güzel. Ve o kapının ardında da çok büyük bir balık var, farkındaysanız. Şimdi burada bir çatı figürü ilk gözüme çarptı arkadaşlar. Şöyle bakın, çok net bir çatı bu. Haneyi, aileyi, güveni ve korumayı temsil ediyor. Bu sembol evinizle, ailenizle veya yuva düzeniyle ilgili hayırlı gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor. Ev içinde huzur artması, aile bireyleriyle güzel haberlerin paylaşılması ya da haneye gelecek bir kısmet gündeme geliyor. Şimdi çatının hemen üzerinde ise adeta bir gün doğumu belirmiş. Bakar mısınız? Yani bu şöyle söyleyeyim, bu falın umut veren sembollerinden biri daha bu. Yeni başlangıçları, karanlık günlerin ardından doğacak aydınlığı ve umut dolu gelişmeleri simgeliyor. Uzun süredir beklediğiniz bir konu artık yavaş yavaş netleşiyor ve hayatınızda yepyeni hayırlı bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Çatıyla gün doğumu birlikte çıkıyor olması, özellikle hanenizle ilgili sevindirici haberlerin, bereketin ve huzurun artacağını işaret ediyor. Zor dönemin geride kaldığını, şimdi aydınlık ve güzel gelişmeler başlıyor arkadaşlar. Oldukça güçlü bir şekilde veriyor bunu bu tabağımız. Aynı zamanda tabağımız oldukça yoğun çıktı bu arada. Bu da son zamanlarda hayatınızda hareketli bir dönemin yaşanacağını gösteriyor. Her ne kadar sıkıntılarınızı büyük ölçüde geride bırakmış olsanız da önünüzde görüşmelerin, konuşmaların ve insan ilişkilerinin yoğun olduğu bir süreç var. Burada sürekli karşı karşıya gelen insanlar var. Yüz yüze yapılacak önemli konuşmalar, buluşmalar, anlaşmalar ya da uzun zamandır görüşülmeyen kişilerle yeniden bir araya gelmesi anlatıyor. Bazı konuşmalar sizi düşündürse de çoğu konu netliğe kavuşacak ve belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkacak. Şöyle söyleyeyim, bu
Bu kalabalık yalnızca bu bir yoğunluğu değil, aynı zamanda hareketli iletişimi, hayatınıza peş peşe girecek gelişmeleri anlatıyor. Önümüzdeki dönemde birçok kişiyle yollarınız kesişebilir ve bu görüşmelerin içinden sizin için hayırlı sonuçlar doğabilir diyorum arkadaşlar. Şimdi fincanı şöyle dikkatli baktığımda şurada bir ok işareti görüyorum ben. Yukarıyı gösteriyor. Yolunuzun belli olmaya başladığını, size doğru hedefe götürecek bir gelişmenin yaklaştığını simgeliyor. Kararsız kaldığınız bir konuda artık net bir karar verebilirsiniz. Önünüzdeki yolu daha da açık görebilirsiniz. Şimdi bunun hemen yanında arkadaşlar bembeyaz bir kapı var. Bakın hemen şurada. Görüyor musunuz? Bu okun yanında. Beyaz bir kapı. Yeni başlangıcın, hayırlı bir fırsatın ve açılacak güzel bir kısmetin habercisi bu. Temiz görünüyor. Gelecek olan gelişmenin hayırlı ve gönül rahatlığıyla karşılanacak bir durum olduğunu gösteriyor. Bakın hemen o kapının üzerinde tekrar küçük bir ev figürü var şurada. Hane ile ilgili sevindirici bir haberi, ev düzeninde yaşanacak olumlu gelişmeleri, taşınmayı ya da aile içinde yaşanacak güzel gelişmeyi işaret ediyor. Ve bunların yanında çok büyük bir E harfi çıkmış. Görüyor musunuz? Bakın burada da var, burada da var. Adı ya da soyadı E ile başlayan bir kişi, önemli bir yer ismi ya da bu harfle bağlantılı bir gelişmeyi temsil ediyor. Bu harfin belirgin çıkması yaşanacak bu güzel gelişmelerde E harfiyle bağlantılı bir kişi veya olayın önemli bir rol yani bu olayın önemli bir rol oynayacağını gösteriyor E harfi bu olayda. Ok harfi yani ok işareti yönü, beyaz kapı yeni fırsatları, ev hanedeki mutluluğu, E harfi ise bu sürecin kilit noktasını diyebiliriz buna biz. Şimdi burada belirgin bir kadın silüet. Bakın saçları, burnu ve çenesi. Bu bir kadın. Uzun çıkık çenesi ve güçlü bir duruş sergiliyor aslında. Kolları da kalın ve belirgin görünüyor. Bu figür bana uzun boylu bir kadın bu. Sözü geçen, güçlü karakterli ve kolay kolay geri adım atmayan bir kadını hissettirdi. En dikkat çekici nokta ise bu kadının hanenin içini işaret ediyor olması arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Ev veya aile ilgili bir konuda etkili olacağını düşünüyorum ben. Hanede yaşanacak önemli bir gelişmede söz sahibi olacağını gösteriyor. Bu kişi aileden biri olabileceği gibi haneye sık sık girip çıkan yakın bir kadın da olabilir. Çünkü net bir figür. Kadının etkisinin geçici değil oldukça belirgin olacağını anlıyorum buradan. Yakın zamanda bu kadından gelecek bir haber, bir konuşma ya da bir destek sayesinde hane ile ilgili bazı konuların netleşmesi ve olumlu yönde ilerlemesi mümkün görünüyor arkadaşlar. Burada sanki boylu boyunca yatan, kollarını yana açmış, bakın iki kolunu da yana açmış böyle uzanmış bir figür. Büyük bir rahatlama ve ferahlama hissi verdi bana. Sanki uzun zamandır omuzlarında taşıdığı yükleri geride bırakmış ve sonunda derin bir nefes almış. Çünkü fincanın en dip kısmında, tabağın en uç kısmında çıkıyor.
sıkıntıların hafiflediği, zihnini yoran meselelerin çözüme kavuşması ve huzurlu bir dönemin başlamasına işaret bu. Özellikle son zamanlarda kendinizi yorgun, baskı altında ya da kararsız hissediyorsanız arkadaşlar, bu sembol artık içinize rahatlayacağını ve sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayacağınızı söylüyor. Kolların iki yana açık olması da çok güzel bir mesaj veriyor aynı zamanda. Bu hem gelecek kısmetleri kabul etmeye hazır olmayı, hem de hayatın size sunacağı güzel fırsatlara gönül rahatlığıyla yaklaşacağınızı simgeliyor. Tabak üzerindeki ağırlıkların dağıldığını ve yerini huzur ve ferahlık diyoruz biz buna bıraktığını, içsel bir rahatlamanın olmaya başladığını söyleyebiliriz burada. Evet canlarım, falım bu kadardı. Umarım fincanın verdiği mesajlar gönlünüze dokunmuştur. Mesajlar çok güzel ve sizlere umut olmuştur diyorum. Unutmayın, sadece bir yorumdur fal. En güzelini zaman ve hayat gösteriyor bize. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü burada her gün bir fal bakıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen tüm güzel gönüllere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.